Binlerce yıl boyunca anlatılan bir efsane. Kadın savaşçılar gerçekten yaşadı mı? Toprağın altından çıkan kanıtlar sessiz ama güçlü bir hikaye anlatıyor. Antik Yunan onları korkutucu bir efsaneye dönüştürdü ama gerçek çok daha farklıydı. Onlar sadece savaşçı mıydı, yoksa tarihin unuttuğu en güçlü kadınlardan biri mi? Onlar, antik dünyanın en çok konuşulan, en çok tartışılan kadın savaşçılarıydı. Yunan destanlarında, tarihçilerin satırlarında ve halk söylencelerinde adları hep korku ve hayranlıkla anıldı. Amazonlar. Homeros, M.Ö. 8. yüzyılda kaleme aldığı İlyada'da Amazonları sahneye çıkarır. Troya'nın yıkımına gölgeler düşüren o destanda kraliçe Pentesia'nın cesareti öyle büyüktür ki Akiles'in bile dikkatini çeker. Yüzyıllar sonra Herodot onları yalnızca bir efsane olarak değil, Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan gerçek bir kavim olarak aktarır. Daha da sonra Plutarkos, Amazonların yalnızca savaşçı değil, kendi yasaları, kendi düzenleri olan bir toplum kurduklarını söyler. Böylece masaldan tarihe, tarihten toplumsal bir düzene uzanan çizgide Amazonların kimliği giderek daha karmaşık bir hale gelir. Peki bu gizemli kadınlar nerede yaşadı? Antik anlatılar Amazonların yurdunu farklı coğrafyalara yerleştirir. Kimilerine göre Karadeniz'in kuzeyinde, uçsuz bucaksız İskit bozkırlarında, kimilerine göre ise Anadolu'nun kuzey kıyılarında, bugünkü Trabzon çevresinde. Hatta bazı kaynaklar onları Hazar Denizi kıyılarında ve Orta Asya içlerinde, atların özgürce dolaştığı geniş topraklarda anlatır. Onların tasvirleri ise dikkat çekicidir. At sırtında fırtına gibi esen, uzun yayları ustalıkla kullanan, kılıçla savaşan kadınlar. Antik çömleklerde ve fresklerde bu güçlü figürler tekrar tekrar resmedilmiştir. Bazı anlatılarda yayı daha rahat çekebilmek için bir göğüslerini bağladıkları aktarılır. Bu yüzden Amazon adının Amazos, yani göğüssüz kelimesinden geldiği öne sürülür. Gerçekten böyle miydi, yoksa kadın savaşçılara yöneltilmiş bir yakıştırma mı? Amazonların adı yalnızca söylencelerde kalmadı. Onlar, Yunan dünyasının zihninde hem bir düşman hem de bir hayranlık nesnesi oldu. Çünkü erkeklerin hakimiyetinde kurulu bir çağda, kendi başına bir düzen kurmuş kadın savaşçılar fikri bile korkutucu olabilirdi. Ve işte bu yüzden Amazonların hikayesi yalnızca bir masal değil, tarihçilerin, coğrafyacıların ve arkeologların çağlar boyu peşinden koştuğu bir sır haline geldi. Binlerce yıl önce Avrupa ve Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında at sırtında hüküm süren bir halk vardı. İskitler. Ama onların dünyası sadece erkek savaşçılardan ibaret değildi. Mitolojiye göre İskitlerin yanında cesur, özgür ruhlu kadın savaşçılar da yaşardı. Antik Yunan kaynakları onları Amazonlar olarak adlandırdı. Gerçek mi, efsane mi? İşte bu tarihçiler ve arkeologlar arasında hala tartışılan büyük bir sır. Bozkır'ın sonsuzluğunda, İskitlerin kamp alanlarında kadının gücü hissedilirdi. Amazon kadınları sadece savaşta erkeklerle yan yana değil, aynı zamanda avda, at yetiştiriciliğinde ve ritüellerde de aktif rol alırlardı. Ok ve yaylarıyla düşmana korku salar, atlarının üstünde rüzgar gibi hareket ederlerdi. Bazı mezarlarda bulunan kadın silahları ve atlı ekipmanları bu efsanenin sadece bir hayal olmadığını, gerçekte de kadınların savaşçı olduğunu gösteriyor. Altın ve bronzdan yapılmış eserler İskitlerin ve Amazonların ortak kültürünü yansıtıyordu. Her bir motif sadece güç ve cesareti değil, aynı zamanda doğayla kurulan mistik bağı da simgeliyordu. Şamanlar, kadın ve erkek savaşçıların cesaretini kutsayarak ayın ve yıldızların hareketlerini yorumlar, gelecek için strateji belirlerdi. Bozkır, onların hem antrenman alanı hem de ritüel sahnesiydi. Ve işte bu noktada tarih ve efsane birleşiyordu. Yunan yazarları Amazonları doğrudan İskit kadınlarına dayandırıyordu. Savaşçı kadınların Bozkır'ın uçsuz bucaksız topraklarında özgürce dolaşması hem İskit toplumunun yapısını hem de Amazon efsanesini anlamamıza yardımcı oluyordu. Altınla işlenmiş mezarlar, kadın savaşçıların silahları ve atlı ekipmanları bize sessizce fısıldıyordu. Cesaret,
özgürlük ve doğayla uyum sadece erkeklerin değil, kadınların da hak ettiği bir mirastı. Ve bugün bizler Bozkır'ın efendilerinin mirasını incelerken aslında bu topraklarda Amazon efsanesinin gerçek bir yansımasını görebiliyoruz. İskit kadınları ve erkekleri tarih sahnesinde silinmez izler bırakmış, özgürlük ve cesaretin sembolü olmuşlardı. Bozkır'ın rüzgarında o eski savaşçıların ve efsanevi Amazonların sesi hala yankılanıyor, bize geçmişin gizemini, kudretini ve özgürlüğünü hatırlatıyor. İskit dünyasının kapısını aralamak, onların mezarlarının yani kurganların kapısını aralamakla başlar. Bozkır'ın düz sonsuz ufuklarına bakarken bir tepeden diğerine yükselen bu insan yapımı anıtlar binlerce yıl boyunca sessizce bekledi. Kim bilir bu toprakların altında hangi sırlar saklıydı? 20. yüzyılın sonlarından itibaren arkeologlar bu sessiz bekçilerin sırlarını tek tek açmaya başladılar. İlk durağımız Kazakistan sınırındaki Pokrovka bölgesi. Burada M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen bir İskit nekropolü ortaya çıktı. Ama buldukları şey klasik bir mezarlığın ötesindeydi. Silahlarla gömülmüş savaşçılar, kılıçlar, hançerler, oklar. Tüm bu eşyalar standart tarih kitaplarının anlatısına göre erkeklerin dünyasına ait sembollerdi. Ancak modern bilim ışığını tuttuğunda işler değişti. Kemik ölçümleri, leğen ve kafatası analizleri yapıldığında mezarlardaki savaşçıların neredeyse 1/4'inin kadın olduğu ortaya çıktı. Bu sadece bir istisna değildi. Ukrayna'dan Sibirya'ya uzanan tüm İskit topraklarında aynı şaşırtıcı bulgular tekrarlandı. Tarih sessizce sarsılıyordu. Ve işte burası merakın başladığı noktaydı. Bu kadın savaşçılar sadece sembolik bir figür değil, hayatlarını savaşla geçiren gerçek profesyonellerdi. Mezarlardan çıkan kılıçlar, akinakes adı verilen kısa hançerler, onlarca bronz ok ucu, hepsi özenle yerleştirilmiş, sanki öbür dünyadaki bir göreve hazır gibiydi. Yaylar, altınla süslenmiş goritolar, ritüel aynalar ve renkli cam boncuklar. Ama en çarpıcı olanı yanlarına gömülen atlardı. Evet, en sadık savaş arkadaşlarıyla birlikte öbür dünyaya yolculuk ediyorlardı. Bu mezarlar bize sadece silah ve zenginlik sunmuyor, bize binlerce yıldır yanlış anlatılan bir hikayeyi gösteriyor. Kadınların cesareti, toplumdaki güçleri ve özgürlükleri, altınla işlenmiş eşyaların ve gömülü atların sessiz fısıltılarında hala yankılanıyor. Kurganlar, Bozkır'ın rüzgarında bize haykırıyor. Tarih kitaplarının sessiz bıraktığı kahramanlar aslında kadınlardı. Ve onların hikayesi bugün bile merak uyandırmaya devam ediyor. Mezarlardan çıkan objeler bir hikaye anlatır. Fakat asıl hikaye bedenin kendisinden fısıldar. Modern adli tıp ve osteoloji yani kemik bilimi bu 2500 yıllık iskeletleri konuşturmayı başardı ve anlattıkları efsanelerden bile daha inanılmazdı. İlk ipuçları kadın savaşçıların yaşam tarzlarının kemiklerine kazınmış olduğuydu. Femur kemiklerindeki belirgin eğrilikler ve kas yapışma noktalarındaki sıra dışı gelişim modern sporcularda ve özellikle profesyonel binicilerde görülen bir özellikti. Bu kadınlar hayatlarının büyük bölümünü at sırtında geçirmişlerdi. Omuz, kol ve parmak kemiklerindeki asimetrik gelişim devasa iskit yaylarını germek için 100 kiloyu aşkın kuvveti düzenli olarak uyguladıklarını gösteriyordu. Onlar doğuştan değil, ömür boyu süren bir disiplinle şekillenmiş gerçek savaşçılardı. Gerçek hikaye ise kemiklerin üzerindeki izlerde saklıydı. Bu bedenler huzurlu bir hayat sürmediklerini, şiddetin ve savaşın tam ortasında olduklarını kanıtlıyordu. Perimortem yaralanmalar, yani ölüm anı civarında oluşan darbeler bazı iskeletlerde öylesine netti ki gözlerimizle bile onları takip edebiliyorduk. Bir kadının kafatasında kılıç veya balta gibi ağır bir cisimle açılmış derin bir yarık vardı. Kenarlarda iyileşme belirtisi yoktu. Bu darbe ölümcül olmuştu. Başka bir iskeletin kaburgaları arasında sıkışmış 3 köşeli bronz ok ucu savaşın taktiksel dehşetini gözler önüne seriyordu. Sadece ölümcül darbeler değil,
Hayatta kaldıkları çatışmaların izleri de kemiklerdeydi. Ön kol kemiklerinde, yani ulnada tespit edilen iyileşmiş kırıklar adli tıpta savunma kırığı olarak bilinir. Bu, at sırtında gelen bir kılıç darbesini savuştururken oluşan tipik bir yaralanmadır. Bu kadınlar sadece saldırmıyor, göğüs göğüsse, kılıç kılıca, tecrübeli bir askerin içgüdüsüyle kendilerini savunuyorlardı. Oklar, hançerler ve kılıçlarla donanmış bu bedenler, İskit ordularının en ön saflarında erkek savaşçılarla yan yana dövüşen elit süvarileri gösteriyordu. Savaşın en kanlı anlarının tam ortasında bu kadınlar hem korkusuz hem de ölümcül birer güçtü. Ve şimdi binlerce yıl sonra adli tıp raporu bize neden Yunanlıların onlara hayranlık ve korkuyla baktığını açıklıyor. Efsanelerdeki yenilmez savaşçı imajı, kemiklerin anlattığı gerçekliğin yansımasıydı. Onlar sadece silahlarıyla değil, bedenleriyle de savaşan, acıya ve ölüme meydan okuyan kadınlardı. Sessiz kurganlar, rüzgarla savrulan toprak ve laboratuvarın soğuk ışıkları altında kemikleri binlerce yıl sonra bile bu gerçeği haykırmaya devam ediyor. Silahlar ve yara izleri bu kadınların nasıl savaştığını ve öldüğünü anlatıyordu. Fakat ruhları, inançları ve kimlikleri hakkında fısıldayan kanıtlar çok daha şaşırtıcıydı. İskeletler ve silahların ötesine geçtiğimizde karşımıza bambaşka bir dünya çıkıyordu. Semboller, ritüeller ve bedene kazınmış kültürel kodlarla dolu bir dünya. Bu kodların en çarpıcısı bazı yüksek rütbeli kadınların mezarlarında keşfedilen küçük mangal benzeri kaplardı. İçlerinde binlerce yıl sonra bile ayırt edilebilen yanmış kenevir tohumları vardı. Tarihçi Herodot, İskitlerin kapalı keçe çadırlarda bu bitkiyi yaktıklarını, ortaya çıkan buharla kendilerinden geçip keyiften çığlık attıklarını yazmıştı. Arkeolojik kanıtlar Herodot'un anlatısını doğruluyordu. Ancak bu sadece keyif verici bir alışkanlık değildi. Birçok tarihçi bu ritüellerin ruhani bir amaca hizmet ettiğini düşünüyor. Acıyı dindirmek için bir tür ilkel ağrı kesici olabilir miydi? Yoksa savaşa girmeden önce tanrılar ve ruhlar alemiyle bağlantı kurmak için kullanılan bir şamanik trans yöntemi miydi? Bu bulgu onların sadece savaşçı değil, toplumlarının ruhani liderleri veya şifacıları olabileceğine dair kapıyı aralıyordu. Kadınlar kimliklerini yalnızca silahlarıyla değil, derileriyle de taşıyorlardı. 1990'larda Sibirya'nın Altay dağlarındaki Akalaka platosunda donmuş toprağın içinde mükemmel biçimde korunmuş Ukoko prensesi olarak bilinen bir kadın savaşçının 2500 yıllık bedeni bulundu. Vücudu omuzlarından parmak uçlarına kadar uzanan karmaşık ve sanatsal dövmelerle kaplıydı. Bu dövmeler sadece süs değildi. İskit inancında grifon gagalı geyikler gibi fantastik hayvanlar, ruhlar dünyasına açılan kapılar, öbür dünyada yol gösteren koruyucu tılsımlar ve gücün sembolleriydi. Hikayeleri, sosyal statüleri ve kozmolojik inançları bedenlerinde taşınmıştı. Bir savaşçının kimliği derisine sonsuza dek mühürlenmişti. Belki de en şaşırtıcı ve modern insana en yabancı gelen kültürel kod, soylu kadın mezarlarında rastlanan bir uygulamaydı. Yapay kafatası deformasyonu. Bebeklikten itibaren başın etrafına sarılan sıkı bandajlarla kafatasının doğal büyüme şekli değiştirilerek kasıtlı olarak uzatılıyordu. Bu acı verici ve hayat boyu kalıcı süreç toplumda soyluluk, güç ve ruhani seçkinlik işaretiydi. Sadece fiziksel bir görünümden ibaret değildi. Bu, bir kültürel kimliğin, aidiyetin ve statünün ömür boyu taşınan geri döndürülemez ifadesiydi. Uzatılmış kafatasları onları sıradan insanlardan ayırıyor, tanrılara daha yakın kılıyordu. Onlarla ilk karşılaşan Yunanlıların gözünde bu kadınlar sadece yabancı savaşçılar değil, hem korkutucu hem de doğaüstü varlıklar olarak algılanıyordu. Bulgular gösterdi ki Amazon anlatısı bütünüyle uydurma değil. Antik Yunanlıların karşılaşıp ticaret yaptığı, savaştığı İskit, Sarmat kadın savaşçılarının abartılmış ve kimi yerde çarpıtılmış yankısı. Arkeolojiyle tarih kesiştiğinde efsanenin iskeleti ortaya çıktı. Sağ göğsü kesme iddiasına dair hiçbir arkeolojik iz yok. Bu söylence muhtemelen Farsça, Ha-Mazan savaşçılarla
Yunanca'daki Amazon göğüssüz benzetmesinden doğan bir halk etimolojisi ve güçlü kadınları barbar göstermek için üretilmiş propaganda. Amazonların erkek düşmanı, erkek çocuklarını terk eden figürü de gerçeği yansıtmıyor. Bebekleriyle birlikte sevgi ve hürmetle gömülmüş kadın savaşçılar bulundu. Yani onlar hem savaşçı hem anneydi, toplumun tam üyeleriydi. Sonuç olarak evet, İskitli kadın savaşçılar vardı. Ama mitin canavarları değil, at süren, ok atan, halkını koruyan ve çocuklarını büyüten gerçek insanlar. Gerçek, efsaneden daha insani ve daha etkileyici. Peki Amazon Nehri ve Güney Amerika'daki bu efsanevi isim nereden geliyordu? 16. yüzyılda yani milattan sonra 1541'de İspanyol kaşif Francisco de Orellana ve askerleri nehir kıyısında ok ve yaylarla savaşan uzun saçlı ve güçlü yerli kabilelerle karşılaştı. Orellana'nın günlüklerini tutan Vacanüvis Carvajal, bu savaşçıları ki büyük ihtimalle erkek olmalarına rağmen uzun saçları nedeniyle kadın sanılmışlardı antik Yunan efsanelerindeki Amazonlara benzetti. Bu benzetme o kadar güçlüydü ki devasa nehre ve çevresindeki ormanlara onların adı verildi. Amazon, bir efsane, binlerce kilometre öteye ve binlerce yıl sonrasına taşınmış oldu. Peki, sorgu zamanı olarak bu tablodan ne çıkarıyoruz? Asıl gizem Amazonların var olup olmadığı değil, çünkü artık var olduklarını biliyoruz. Gizem, bu gerçeğin nasıl binlerce yıl boyunca bir efsaneye, hatta bir canavar masalına dönüştüğü. Tarih bize gösteriyor ki, hikayeler çoğu zaman galiplerin gözünden yazılır. Yunan dünyası için hem anne, hem savaşçı, hem de ruhani lider olabilen kadınları kabul etmek imkansızdı. Onları basit bir kalıba sokmak, erkek gibi savaşan kadın olarak göstermek daha kolaydı. Oysa mezarlardan çıkan aynalar, sunaklar ve dövmeler bu kadınların sadece savaşçı değil, aynı zamanda toplumlarının rehberleri ve koruyucuları olduğunu fısıldıyor. Belki de en büyük sır, kemiklerin kendisi değil, o kemiklerin anlattığı hikayeyi dinlemeyi reddeden zihniyet. Ve işte bize düşen soru şu: bize öğretilen tarih gerçekten yaşanmış olan mı, yoksa yalnızca birilerinin duymamızı istediği hikaye mi? Sorgu zamanında cevaplardan çok soruların peşindeyiz. Çünkü her soru yeni bir yolculuktur. Unutmayın, sorgu zamanında her soru yeni bir yolculuktur ve biz bu yolculukta yalnızca cevapları değil, saklanan sırları da arıyoruz. Eğer bu yolculuk size ilham verdiyse ve gizemlerin perdesini birlikte aralamaya devam etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü çok yakında yeni sorular, yeni sırlar ve belki de hiç beklemediğiniz cevaplar sizleri bekliyor.